Sinekli Dağ'da gece yarısı inen bir bıçak, yere yığılan bir zorba ve o bıçağı eline hiç almamış bir adamın cinayetini usulca omuzlaması. Koca bir mahalle, içten içe yalan olduğunu bildiği bir kahramanlık destanına neden körü körüne tapar? Bugün Haldun Taner'in o eşsiz eseri Keşanlı Ali Destanı'nı masaya yatırıyoruz. Amacımız sadece edebi bir metni okuyup geçmek değil aslında. Asıl mevzu, kitlelerin kendi elleriyle nasıl o sahte kurtarıcıları ürettiğini çözmek. İnsanların neden acıtan gerçeğe değil de o uyuşturan yalanlara umutsuzca sarıldığını anlamaya çalışacağız bu derinlemesine incelemede. O yüzden doğrudan olayın geçtiği o derme çatma tepeye Sinekli Dağ'a çıkalım derim. Oranın ruhunu hissetmeden olup biteni tam oturtamayız zaten kafamızda. Şehre tepeden bakan ama şehrin dönüp bakmadığı bir yer orası. Tenekeden, hurdadan inşa edilmiş derme çatma sokaklar. Adeta sırf inattan ayakta duran bir mahalle. Devletin tamamen unuttuğu bir coğrafya düşün, kendi başlarına bırakılmışlar. Tamamen kaderine terk edilmiş koca bir kalabalık. Bu unutulmuşluk hissi mecburen kendi kurallarını yaratma zorunluluğu doğuruyor işte. Kendi adaletlerini çeşme başındaki fısıltılarla sağlıyorlar, dışarıdan gelecek tehlikelere karşı güçlü bir koruyucuya ihtiyaçları var doğal olarak. Fakat o masallardaki yüce koruyucu hiçbir zaman gelmiyor. Gelmiyor öyle. Bu derin kimsesizlik büyük bir güvensizlik yaratıyor mahallede. Çamur İhsan gibi bir zorbanın tiranlığı da tam bu sağduyunun bittiği boşlukta kendine yer buluyor. Çamur İhsan tam bir bela. Herkes ondan ölesiye nefret ediyor. Sokakta attığı adımdan iğreniyorlar. Buna rağmen kimse çıkıp baş kaldıramıyor. Korku burada insanları birleştirici bir güç olarak işlemiyor. Tam tersine insanları ayrıştıran, yalıtan bir malzeme gibi iş görüyor. Kimse o ilk taşı atıp bedel ödemek istemiyor. Şunu gözünün önüne getir. Büyük bir banka şubesinde silahlı tek bir soyguncuya boyun eğen onlarca rehine. Rehineler sayıca çok üstün ama Çok üstünler. Fakat aralarındaki o sessiz iletişimsizlik, sadece kendi canını kurtarma telaşı yüzünden tek bir adama esir düşüyorlar saatlerce. Çamur İhsan'ın gücü fiziksel kuvvetinden gelmiyor, mahallenin bu felç olmuş iradesinden besleniyor. dışarıdan yargılamak çok kolay. Neden isyan etmiyorlar demek işin kolayı. Ama zihinsel olarak onların yerine geçmek lazım. Her gün açlık sınırında yaşıyorlar, aileleri söz konusu. Kahramanlığa soyunmak doğrudan ölümü göze almak demek o şartlarda. Zorba onlara zulmediyor ama dış dünyaya karşı da hastalıklı bir koruma kalkanı sunuyor. Rasyonel bir hayatta kalma stratejisi aslında bu boyun eğiş. Sonra o boğucu karanlık, gece yarısı sessizliği yırtan tek bir bıçak darbesiyle altüst oluyor. Çamur İhsan öldürülüyor. Bu durum mahalle için sadece bir nefes alma sebebi değil. Devasa bir güç boşluğu aynı zamanda. Tiran devriliyor, kaosun yutmaması için o deliğin acilen doldurulması gerekiyor. Ve o boşluğu dolduran kişi, cinayeti omuzlarına alan Keşanlı Ali oluyor. Kendi halinde bir genç üstelik. Kavgadan gürültüden uzak bir adam. O zaman şunu sormak şart. Neden bu sönük adam bu karanlık suçu üstleniyor? Görünüşte Ali, zorbanın elinden Zilha'yı kurtarmak istiyor, mahallenin güzeli. Ona umutsuzca aşık. Ama asıl mevzu o cinayet anında orada bulunması. Olağan şüpheli konumunda kalıyor adam. Suçu üstlenmek, bir ömür boyu görünmez olmaktan kurtulup saygı duyulan bir figüre dönüşme fırsatı sunuyor ona. İnsan ruhunun o karanlık açlığı, kabul görme arzusu bu. Burası hikayenin beni en çok sarsan kısmı aslında. Ortada kanlı bir ceset var. Kimse katili bilmiyor, Ali götürülürken açıkça ben yaptım demiyor. Sadece o gizemli sessizliğe bürünüyor. O suskunluk, dışarıdaki topluluğa kendi fantastik senaryolarını yazmaları için bembeyaz bir tuval veriyor. Ali demir parmaklıklar ardındayken asıl yaratım süreci Sinekli Dağ'ın o çamurlu sokaklarında filizleniyor. Mahalleli kendi korkularını bastırmak için inanılmaz bir savunma mekanizması geliştiriyor. Kitle hiç yoktan devasa bir destan yazıyor. En pasif adam bir anda korkusuz bir intikamcıya dönüşüyor. Keşanlı lakabı fısıltıların arasına ilk tuğla olarak yerleştiriliyor. Dedikodu çarkının burada nasıl çalıştığına bakmak lazım. Bu yalanı büyütmeleri planlı bir kötülük değil, adeta kolektif bir terapi seansı. Zorbaya boyun eğdikleri için kendilerinden utanıyorlar. Yılların utancı var ortada.
intikamımızı aldı diyerek o utancı yıkıyorlar. Öz saygılarını onarıyorlar bir nevi. Kendi korkaklıklarını Ali'nin cesaretinin arkasına saklıyorlar. 3 boyutlu yazıcıları bilirsin. İçine ufacık bir plastik hammadde koyarsın, milimetre milimetre işleyerek ortaya karmaşık bir obje çıkarır. Sinekdağ'daki dedikodu çarkı da tam bu acımasızlıkla çalışıyor. Çok çarpıcı bir benzetme. Ortada sadece sessiz bir malzeme var, Ali. Çeşme başındaki kadınların eklentileri, kahvehanedeki abartılar katman katman birikiyor. Ali'nin boyu uzuyor, elindeki hayali bıçak keskinleşiyor. Korkunun yarattığı bu sistem, o kurtarıcıyı yoktan var edip zihinlerine dikiyor. Yaratılan bu figür etten kemikten çıkıp mitolojik bir varlığa dönüşüyor. Efsane hapishane duvarlarına aşıyor, mahalle kendi kurguladığı bu destana tapmaya başlıyor. Yıllar sonra dönüyor ama. Ali cezasını tamamlayıp döndüğünde kendisine ait olmayan kanlı bir tahtla yüzleşmek zorunda kalıyor. Toplum ondan dostluk beklemiyor artık. Adaleti kılıçla sağlayan yeni bir zorba olmasını talep ediyor. Bireysel özgürlüğü tamamen gasp ediliyor bu beklentiyle. Tiyatro sahnesinde bir kostümü çok uzun süre giyersen, o kumaş yavaş yavaş tenine yapışmaya, nefesini kesmeye başlar. Ali de kahramanlık efsanesinin altında eziliyor gün geçtikçe. Güç zehirlenmesi sinsi bir hastalık. Beklentilerin ağırlığıyla birleşince, Ali'nin o masum özünü yutmaya, onu canavara dönüştürmeye başlıyor. Tiranlığın sistemi yıkılmıyor aslında. Sadece başındaki isim değişiyor. Kalabalık kendi yarattığı kahramanı parçalara ayırarak yiyor, onu ruhsal olarak tüketiyorlar. Mahallenin fantazilerini sahnelemekle yükümlü hapis bir oyuncuya dönüşüyor. Bütün bu kargaşada efsaneye tapınmayı reddeden tek bir karakter var. Zilha, bütün mahalle o yalanın sıcaklığına sığınırken Zilha, gerçeğin soğuk yüzüyle baş başa kalıyor. Zilha, hikayenin tam kalbi. O, yaldızlı boyayı kazıyıp altındaki gerçeği görebilen tek dürüst ayna o. Sahte alkışlara asla iştirak etmiyor. Çünkü meydana dikilmiş anıta değil, zaafları olan o adama aşık. Bu tavizsiz direniş, Ali'ye insanlığını hatırlatan tek halat. O yenilmez bir kahraman istemiyor ki. Sadece eski Ali'yi istiyor. Ama bu direnişin ona neye mal olduğuna bakalım. Topluluk onu hızla dışlıyor. Zilha, onların konforlu yalanını tehdit ediyor çünkü. İnsanlar yalanı çürütecek gerçeğe ölümüne düşmandır hep. Zilha, yüzleşmekten kaçtıkları utancın konuşan hali. Kalabalık içten içe bu efsanenin yalan olduğunun farkında aslında. Gerçeği seziyorlar. Buna rağmen yalan gündelik hayatta çok kâr getirici. İşte tam bu noktada fırsatçılar sistemin asalakları giriyor devreye. Çamur İhsan hayattayken başını kaldıramayanlar şimdi yeni efsanenin etrafında pervane oluyor. Yalanı rant kapısına çeviriyorlar. Efsane üzerinden para kazanılan bir sermayeye dönüşüyor. Haldun Taner'in bu karanlık hikayeyi epik tiyatro formatında şarkılarla, komediyle anlatması muazzam bir deha. Seyirciye sürekli rahat olun bu bir oyun hatırlatması yapılıyor. Efsanenin fabrika üretimi gibi inşası açıkça sergileniyor sahnede. Komedi burada izleyicinin zihnine sızmak için bir Truva atı işlevi görüyor. Seyirci gülerek o atı kendi kalesine alıyor. Neşeli şarkılar savunma kalkanlarımızı indiriyor sinsice. Biz absürt durumlara kahkaha atarken birdenbire soğuk bir gerçekle baş başa kalıyoruz. O sahnede izlediğimiz çıkarcı kalabalık hiç yabancı değil. Kendi toplumsal reflekslerimizden ibaret aslında o kalabalık. Yazar bizi önce güldürüyor, sonra kendi hastalıklarımızı, kahkahalarımız eşliğinde bize yargılatıyor. Attığımız kahkahaların temelinde kendi suç ortaklığımız yatıyor. O acımasız mekanizmanın hayatımızda nasıl bir parçası olduğumuzu anlıyoruz. Ofiste zorbalık yaşanırken sessiz kalan çalışanları düşün. Sosyal medyada linç kampanyasına gerçeği araştırmadan katılan insanları düşün. Komedinin çok zehirli dişleri var burada ve doğrudan kendi ikiyüzlülüğümüze geçiyor o dişler. Neşeli gülüşümüz yutkunamadığımız bir düğüme dönüşüyor. Bu çok katmanlı yapı eserin neden 10 yıllardır ayakta kaldığını açıklıyor. 3 kritik soruyu sormak şart. Neden yazıldı bu eser? Modern şehrin yüzleşmekten korkup halının altına süpürmeye çalıştığı Gecekondu mahallesini görünür kılmak için. Epik tiyatro, yerel anlatı geleneğiyle, meddahın ritmiyle birleşiyor. O yoksul tepeye devasa bir ayna tutuluyor. O zaman Keşanlı Ali karakteri neden bu kadar mühim sorusuna bakalım?
Dışarıdan cesur bir destanın başrolü gibi görünse de özünde kendi efsanesi altında diri diri gömülen kimsesiz bir adamı simgeliyor. İnsanın gerçeğiyle kurgusal hikayesi arasındaki o ezen çizgiyi gösteriyor. İnsanlar onu Ali olarak değil, zihinlerinde yarattıkları Keşanlı olarak seviyor. Bireyin toplum tarafından yutulduğunun resmi bu. Günümüze uzanan mesajı çok daha ürkütücü. Sinekli Dağ'ın o sokakları bugün lüks plazalara dönüştü. Kahvehane dedikoduları sosyal medyaya taşındı. Kahraman üreten makine hala aynı açgözlülükle çalışıyor ama. Toplumlar rahatsız edici gerçekler yerine heyecan verici yalanları tercih etmeyi inatla sürdürüyor. Sinekli Dağ kırılması zor bir döngü. Topluluk korkularıyla yüzleşmekten kaçtıkça o tepe başka bir sese ihtiyaç duyacak. Çamur insanlar gidecek, yenileri gelecek. Destanların adları değişecek ama o öğütücü çark hiç durmayacak. Bütün bu anlattığımız gürültülü bir kenara bırakıp tekrar olayların patlak verdiği o gece yarısına dönelim. Bıçağın inip zorbanın düştüğü o saniyeye. Bıçağı tutmayan o adam aslında efsaneler uyduran kalabalığın içindeki tek dürüst kişiydi. Mahallenin korkaklığını örtmek için yarattığı o yalanın ağırlığını tek başına taşıyordu. O suskunluk yıkıcı bir yanılsamanın temelini attı. Zihnimizde şu soruyu demlemek gerekiyor artık. Kendi hayatınızda üzerinize zorla giydirilen o beklenti kostümlerini kimler dikiyor? Ve o kostümleri kimler kendi çıkarları için özgürlüğünüzü alma pahasına üzerinize tam oturtmaya çalışıyor. Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.